Eski kavanozların alçıyla bu kadar lüks duracağına kimse inanmadı. Nasıl mı yaptım? Başlayalım. Eski cam kavanozları atmıyoruz. Birbirinden farklı tam 4 dönüşüm gerçekleştireceğiz. Önce kabıma su alıyorum. Ama oluşturmak için üzerine alçı alarak devam ettim. Bu şekilde iyice karıştırıyorum. Hiç topaklanma kalmayacak. Şimdi alçılama işleminden önce kalıbı sıvı yağla döküyorum. Daha iyi sonuç almak için bunu açık havada tam bir gün kurutacağım. Sıra kalıptan ayırmaya geldi. Şimdi alçıyla bir işlem daha yapacağım. Alçıdan suyun içine bırakıyorum. Kabı sıvı yağla hemen yağlıyorum. İçine alçıyı dökmeye başladım. Alçı oluşturdum. Kalıp kağıt bant kullanıyorum. Herhangi bir bant kullanabiliriz. Üst kısmı bantladım. Şu kenarları şöyle ters çevirip kalıbın içine yerleştiriyorum. Tamam. Şimdi bir gün kurutacağım. Çok güzel kurudu. Yerinden çıkmıyor. Soda şişesinden mantar videomda bana sıklıkla sormuş olduğunuz kalıptan alçıyı nasıl çıkarıyoruz? Şimdi gösteriyorum. Onun için pratik bir yöntem hemen gösteriyorum. Isıtılmış su. Çok kaynar değil, çok da soğuk değil. Hemen çıkardı. Alçıdan kalıbı kolayca çıkarmanın yöntemi. Şimdi bunun temizliğini yapacağım kenarların. Kenardaki fazlalıkları alıp hemen çalışmayı bambaşka boyuta götürecek çok farklı çalışma yapacağım. Fazlalıkları alıyorum. Şimdi şu üst kısımda kağıt bantla içine alçı girmesin diye yaptığım kısım var. Orayı açıyorum. Hemen burayı da zımparayla düzeltip kurumaya bırakacağım. Kurumaya bırakıyorum kavanozda. Dönüşüm yapıyoruz. Biz bunu çok daha güzelleştirmek için ilave çalışmalar yapacağız şimdi. Multi Surface beyaz semi mat boya. Bu tarafın ilk kat boyasını yaptım ve kurumaya bırakıyorum şu şekilde. İkinci kat boyasını sürüyorum. Sevdiğimiz çalışmalardan birini daha yapacağız. Boya işi bittikten sonra. Üst kısmın boyası kurudu. Alt kısım içinde aynı şekilde boyama işlemine başlıyorum. Beyazla. Bu iç kısmı da boyuyorum. Kurumaya bırakıyorum birinci katını. Kuruma aşamasını bir peçete dekopaj yapacağım. Seçtiğim peçete bu. Şöyle ayırıyorum. Şu kısmı kullanmayacağım. Şuraya ayırıyorum. Magic dekopaj tutkalı aldım. Herhangi bir marka olabilir. Bende var olan bu şu anda. Tutkalı yüzeye iyice yerleştirdim. Hemen bir naylon parçası alıyorum. Ben hafifçe ittirerek ikinci parçaya geçiyorum. Üst kısmın sonuncu parçasını da dekopajla tamamlıyorum. Üst tarafın dekopajını tamamladım ve kurumaya bırakıyorum. Üst kısmı kurudu. Şimdi alt kısmı için yine dekopaj çalışmasına başlıyorum. Hemen naylon yardımıyla merkezden kenara hava kabarcıklarını aldım.
dekopaj işlemini tamamladım. Kurumaya bırakıyorum. Kurudu. Hemen şimdi zımpara ile kağıt kenarlarından çıkan kısımları düzeltiyorum. Ve bu yüzeyi de aynı şekilde metalik sarı uygulayacağım. Ve şu kenar kısımlara, bu alt kısma da aynı şekilde metalik sarıdan üst kısma kurudu. Çok önemli bir aşamaya geldik. Korumak için vernik uygulayacağız. Ben mat vernik tercih ettim. Bu kısmı böyle vernikliyorum. Verniğini bitirdim. Kurumaya bırakıyorum. Bunu iki türlü kullanabiliriz. Vazo olarak kullanabiliriz. Canlı çiçek de içine koyabilirsiniz. İçinde atmayıp dönüştürdüğüm eski kavanoz var. İçine su bırakıp peri led ışıkla da çok güzel duracaktır. Hemen şimdi deniyorum. Kavanozu şöyle üstten tekrar siliyorum. Açık olan kısmı aşağıda olacak şekilde şöyle bir kabın içine koydum. Naylon parçası aldım. Şöyle bunu buraya bantlayacağım. Sıkıca bantlıyorum. Kalıbımı hazırladım. Şöyle göstereyim. Şöyle alçıyı döküyorum kalıbın içine. Hava kabarcıklarını almak için şöyle bir sallıyorum. Ve bunu kurumaya bırakıyorum tam bir gün. Şöyle poşet geçireceğim. Maskeleme bandıyla bunu sprey vernik kullanacağım. 15 santim yukarıdan. İlk kat vernik kurudu. 3 saat kadar bekledim. İkinci kat vernik süreceğim. Sprey verniğin ikinci katı da kurudu. Bir diğer işleme başlıyorum hemen. Hala tip kullanacağım. Alçı çalışmalarına farklı bir tasarım olarak bu çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Bu tür dönüşüm çalışmalarına ilgi duyuyorsanız kanalda birçok dönüşüm videosu var. Alçı kavanoz dönüşüm videolarının linkini açıklamalara bıraktım. Buradan keseceğim. İkinci sırayı burada bitiriyorum. İyice sabitliyorum. Ve devam ediyorum. Buraya kulp yapıştıracağım. Şimdi kulp olarak kestiğim ipi buraya alıyorum. Önce bunu alta iyice yapıştırıyorum ve üstüne hemen bu ipi saracağım. Devam ediyorum yapıştırmaya. Ve bunu burada tamamlıyorum. İpleri açıyorum. Alçı ile de burada düz bir formla modern bir doku verdik. Atmadık. Yepyeni bir fenere sahip olduk. El yapımı oldukça da kolay. Ev dekoru için kibrit yardımıyla ip ve silikon fazlalarını alacağım. Hem rustik hem de modern bir fener yaptık. Ve el yapımı tasarım bir fener oluşturdum. Hemen şimdi led mumla nasıl durduğunu görmek için led mumu içine bırakıyorum.
Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, ücretsiz abone olmayı unutmayın. Siz olsanız bu feneri odanın hangi köşesinde kullanırdınız? Yorumlarda buluşalım. Alçıyı kavanozun tüm yüzeyini kapsayacak şekilde döküyorum. Kenarlardan da ilave yaptım. Hiçbir yere atlamamam lazım. Evet. Tamam. Şu arka yüzeyini düzeltiyorum. Bunu kurumaya bırakıyorum. Alçı bir gün bekledim ve gerçekten güzel kurudu. Şimdi hemen bir işlem daha yapıyorum. Şöyle derin bir kaba içine su döküyorum. Kenardaki alçı fazlalıklarını aldım ve bunu su kabına yerleştirdim. Zımpara ile fazlalıkları yavaş yavaş şekli çok kendinden dokulu seramik görünümlü vazoyu hazırladım. Şimdi bunu kurutacağım. Yüzeyi kurudu ve pürüzsüz, iyice kurudu. Daha önceki videolarda sormuş olduğunuz alçıyla yapılan çalışmalarda boya yaptığınız zaman renginin değiştiğini yazmışsınız. Sizlere yazılı olarak cevap verdim. Yine de buradan bir ipucu olarak veriyorum. Tekrar iyice kuruyacak boya yapmak için akrilik boyayla başlıyorum. Şöyle göstereyim. Kavanoz dönüşüm serisindeyiz. Birbirinden farklı 4 harika fikirle bir aradayız. Kabıma siyah boyadan aldım. Ve başlıyorum. Ben siyah renk tercih ettim. Siz olsaydınız böyle bir vazo için ne renk tercih ederdiniz? Sizin sevdiğiniz renkler veya birbirine yakıştığını düşündüğünüz renkler hangileridir? Yorumlarda buluşalım. Boyama işlemine devam ediyorum. Şu aralara girsin diye şöyle dokunmaktan ziyade şu şekilde aralara girmesini sağlıyorum. Birinci kat kurudu. Kurudu. Şöyle göstereyim. Şu kenarı da siyaha boyayıp tamamlayacağım. Çok güzel kurudu. Şöyle yakından göstereyim. Güzel bir doku oldu. Hemen şimdi bunu farklılaştırıyorum. Burada kullanacağım boya metalik antik sarı. Onunla bunu tamamen farklılaştıracağız. Kuru süpürme yapacağım. Fırçamın ucunu boya aldıktan sonra şu kenarda fazlasını alıyorum. Evet. Sadece oluşturduğum çıkıntıların üzerinden gidiyorum. Fazla olan yerleri alıyorum. Peçete yardımıyla. Şöyle yakından göstereyim. Çok güzel oldu. Biraz kurumasını bekleyip hemen korumaya alacağım bunu. Sprey mat vernik. 15 santim yukarıdan vernikliyorum. Vazoya çiçekleri yerleştirdim. Siz olsaydınız hangi renkleri tercih ederdiniz? Yorumlarda buluşalım. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve daha çok içerik için abone olmayı unutmayın. Etiketini çıkarıyorum. Ben şöyle siliyorum. Böyle eski kullanılmış bir mumluk bitmek üzere, onu bırakıyorum. Kullandığım alçı saten alçı. Bunu hemen kurumaya bırakıyorum. Üst kısımdaki mumu çıkarıyorum. Dördüncü fikir olarak yaptığım çalışmanın alçı kısmı bitti. Kavanoz dönüşüm çalışması yapıyoruz. Kendin yap fikri olarak zemini beyaza boyayacağım önce. Boyuyorum. İlk kat beyaz bitti. Şimdi kırmızıyı uyguluyorum. Soda şişesinden ve alçıyla yaptığım mantar videosu çok beğenilmişti. Onun linkini açıklamalara bıraktım.
Yorumlarda sormuş olduğunuz soruları size yazılı olarak cevapladığım gibi burada da görsel olarak gösteriyorum. Çok iyi kuruduktan sonra boya yapıyorum ki renk kendini tam olarak göstersin. Alçı ile ilgili yaptığım birçok dönüşüm çalışması var. Onların linkini açıklamalara bırakıyorum. Tamamladım. Kurumaya bırakıyorum. Birinci kat kurudu. İkinci katı boyuyorum. İkinci katı da boyadım. Kurumaya bırakıyorum. 2 kat boya kurudu ve şu alt kısmı çeviriyorum hemen ve Multi Surface Semi Mat beyaz boya ile alt kısmını boyuyorum. Ondan önce şöyle bir tozunu alayım. Başlıyorum şimdi alt kısmı beyaza boyamaya. Hemen ikinci kata başlıyoruz. Bu değişik bir mantar olacak. Her defasında farklı çalışmalar yapıyoruz. Kurutacağım. Her boyadan sonra kurumasını iyice bekledim. Boyalar birbirine karışmasın diye şimdi üzerindeki yuvarlak benekleri yapacağım. Puantiyelerini yaptım. Mantarın şapkası hazır. Hemen kurusun. Alt kısmı bir işlem daha yapacağım. Hemen şimdi bunu farklı bir boyuta götürüyoruz. İlk kullanacağım renk akrilik boyalarla gri renk. Gri ile yaptığım işlem bitti. Hemen kahverengi, siyah, pencereleri yapıyorum. Artık kimse bunlara kavanoz diyemez. Yepyeni objelere ulaşıyoruz. Hepsi birbirinden farklı. Kontör çekiyorum. Kapının çerçevesini alıyorum. Çok sevimli bir çalışmanın içindeyiz. Yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beğeni, yorum ve varsa sorularınız benimle paylaşırsanız sevinirim. Biraz beyaz alacağım. Kapının kulpunu yapıyorum. Çok az da siyah, şöyle gri. Kapı kulpu yaptım. Şimdi bu güzel mantar evin etrafındaki yeşil otları yapacağım. Bunun için biraz yeşil aldım ve çok az kahve. Birçok kreatif el yapımı içeriklere ulaşmak için ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bu şekilde devam ediyorum. Işıklı gölgeli olsun diye adaçayı yeşili çimenlerin şöyle aralarına hafif hafif dokunduruyorum. Bunu kurumaya bırakıyorum. Kurudu, vernikliyorum. Bu şekilde vernikleyip kurutuyorum. Böylece kavanoz serimizin sonuncu videosuna geldik. Sizin favoriniz hangisi oldu? Yorumlarda buluşalım. Mantardan bu sevimli mumlu umarım sevmişsinizdir. Hoşça kalın.